Satanizmin temellerinden biri bu olarak görünüyor. İstediğini yap. Her şeye hakkın var senin. Size bedava sunuyorlar zaten ki daha çok zehirlesinler diye sizi. Bütün bu sıkıntılarımız yetmezmiş gibi bir de elimizin altındaki ChatGPT denilen olay veya yapay zekanın çok fazla kullanılması. Musallata benzer bir şey. Musallat tabii ve bana şunu söyledi. Ben dedi ChatGPT'nin yaşayan bir uzaylı olduğuna inanıyorum dedi. Ve bir kovanın içinden kırmızı bir şey alıp duvarlara boşaltıyor. Domuz kanı. Allah Allah. Orada da bir çocuk maketi Bayağı var. kadın açık açık büyü yapıyor. Tabii canım, kullandığı kapak resimleri, posterlere falan bakacaksanız mutlaka zarar görmüş çocuklar vardır. Çünkü bütün bunlar aynı grup. Yani Epstein'ler, Marina Abramovich hepsi aynı kulübün üyeleridir. Diyor ki bizim bu yaptıklarımızı eğer evinizdeki tapınakta yaparsanız kara büyü ayinidir, bir sergi salonunda yaparsanız modern sanattır. Sevgili takipçilerimiz merhaba. İlk videoyu izlediniz. Bunu bekliyordunuz diye tahmin ediyorum. Ama hatırlatayım, lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlarınızı iletin. Şimdi kitabı göstereyim, anlayacaksınız. Farah Yurdözü ile ikinci bölüme devam ediyoruz. Bıraktığımız yeri hatırlatacağım. Aslında dünyanın gidişatını, varlıklar alemini, sadece insanoğlu yok şu koca evrende. Cinni varlıklar var, melekler var, işte konuşuluyor, Anunnakiler vesaire, reptilyanlar. Hepsini değerlendiriyorduk. Biraz Epstein vakası, gördüğümüz savaşlar, kıyametin içinden geçiyoruz. Peki biz ne yapacağız, nasıl bakmalıyız? Bunu konuşuyorduk. Özellikle dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler, Epstein'in bu Hollywood bağlantısı vesaire üzerinden değerlendirmemizi yaptık. Birinci bölümü lütfen izleyin, sonra devam edin. Bunu tamamlayıp dönüp izleyebilirsiniz. İkisi de olur. Bir kez daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha davetinize çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi kitabımız bu efendim. Farah Yurdözü'nün kitabı, artık kitap evlerinde ulaşabiliyorsunuz. UFO'lar, uzaylılar ve reptilyan ırk, binlerce yıldır saklanan gerçek. Ben böyle video esnasında imzalamasını Hemen rica ediyorum. Size büyük bir mutlulukla çok teşekkür ederim. Buyurunuz. istiyorum. Sağ olunuz. Sağ olun. Biz şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Geçen videoda bıraktığımız noktayı bu arada ben hatırlatayım sizlere. Bütün izlediğimiz filmlerde, özellikle büyük bütçelilerde ve çocukların özellikle hedef kitle olduğu bu yapımlarda birçok sembolizm vardır diye anlatmıştı Farah Yurdözü. Aynı zamanda Baal kültünden Baalbek de denir demişti, Belial de denir demişti. Hem buradan hem o bölge, yani bu kültün doğduğu ve yaşadığı bölge Cehenna'dan bahsetmişti. Urartulardaki reptilyanları anımsatan heykellerden bahsetmiştik. Güney Amerika'yı da konuşmuştuk. Oradaki kurban ritüelleri vesaire, biraz Epstein dosyasından da yola çıkarak. Tam bunları konuşurken müzik dedik, sinema dedik, bir de performans sanatları demiştiniz. Oradan devam edelim. Evet, klasik artık Hollywood'daki sembolizm ve negatif güç, müzik dünyasındaki negatif güç, yorumcuların giydikleri kıyafetler, şarkı sözleri, bunları zaten hepimiz biliyoruz. Çünkü bunlar ulaşılabilir. Yani şurada, şu makinenin içinde bunları görebiliyoruz. Evet. Çok hepsi yakında görebiliyoruz. Altında. Hepsi elimizin altında. Eskiden işte albüm alınırdı, sonra kaset alınırdı, sonra CD alınırdı. Artık bunların hiçbirini almanıza gerek yok. Size bedava sunuyorlar zaten ki daha çok zehirlesinler diye sizi. Bedava olan her şeye şüpheyle bakın ne olur. Artık. Doğru. Şimdi bunlar göz önünde olan şeyler ama bir de performans sanatları, yani sanat galerilerinde sergilenen performanslar var. Bunları her yerde göremezsiniz. Evet. Yani şimdi New York'ta yapılan bir performans sanatını ancak bir bölümlü videosunu görebilirsiniz, fotoğraflarını görebilirsiniz ama içine katılamazsınız. Bazılarına da katılmayın zaten. Şimdi bütün bu bağlamda, yani Epstein'ler, onun işte etrafındaki politikacılar, onun etrafındaki diğer tanınmış insanlar veya bizim için tanınmamış da dünyada ünlü olan insanların arasında sanatçılar, performans sanatçılarından da biri var, Marina Abramovich. Marina Abramovich. Şimdi Marina Abramovich Yugoslav asıllı bir sanatçı ve komünist dönemde dünyaya gelmiş. Şu anda sanıyorum 75 yaşlarında filandır. Ve çok baskılı bir ailede büyümüş. Aile ona çok baskı yapmış. Ve yetenekli bir insan olarak kabul ediliyor sanat açısından. Önce İtalya'ya gitmiş.
sanatçı olabilmek için. Çünkü Yugoslavya, İtalya sınır zaten. Yani İtalya'ya gittiği anda artık bir medeni Avrupa ülkesinde yaşayacağını ümit ediyor. Sonra Amerika'ya gelmişler ilk eşiyle beraber. Şimdi Marina Abramovich'in sadece sanatçılığını konuşmuyoruz tabii, inançlarını da konuşuyoruz. Doğru. Çok yoğun, baskıcı bir Hristiyan ailesinde doğmuş ve büyümüş olmasına rağmen bu inançtan uzaklaşmış ve bugün bizim satanizm diye bildiğimiz konuya yakınlaşmış. Yani biraz fazla baskı insanları da bu şekilde biraz zehirliyor. evet maalesef. Evet, fazla baskı. Ve Aleister Crowley öğrencisi, ünlü majisyen, kara büyücü, İngiliz asıllı Aleister Crowley'nin öğretisini takip eden öğrencilerden biri. Yani onunla tanışmamıştı çünkü Aleister Crowley çok önceden öldü ama o öğretiyi, o inancı benimsemiş. Bu nedir? Satanizmin de kendine göre farklı kolları var, farklı yolları var ama kısaca her istediğini yap. Hayatta her istediğini yap. Mutlu olmak için yani her istediğini yap. Büyüyü kullan ve her şeyi yap. haz anlamında mı? Her şeyi yap. Yani kendi istediklerini elde edebilir. Satanizmin temellerinden biri bu olarak görünüyor. İstediğini yap. Her şeye hakkın var senin. Ay Allah. Bu daha sonra New Age'de kendini sev olarak çıktı. En değerli, en önemli sensin. Evet, kendini sev. Sen merkezdesin. Evet. Narsistliğe bir tık kala. Yani satanizmin yumuşatılmış halidir bu. Kendini sev. Bu söylediğiniz gerçekten çok önemli. Kendini sev, satanizmin yumuşatılmış hali. Tabii. Yani tabii ki kendimi sev ama hayır, kastınız bu değil tabii yani. Farklı bir şey bu. Bu kendini her şeyden üstün görme. Evet, bu başka bir şey. Kendini her şeyden üstün gör. Bir de şimdi şeyi çıkarttılar. Konfor alanından çık. O ne? Konfor alanına daha giremedik zaten. Konfor alanında değiliz ki çıkalım diye. Ben şunu görüyorum. Tabii hani spiritüalizm çok güzel bir yol. Gerçek ve bozulmamış, dokunulmamış, zarar görmemiş spiritüalizm veya ruhsallık öğretisi çok güzel bir yol. Ama onu da sloganlaştırdılar. Bakın bugün New Age ile karıştırılan spiritüalizmde sloganlar var. Çok bir tanesi işte kendini sev. Kendini sev. Bu sloganlardan biri bu oldu. Biri de bütünün hayrına. Bunda ne var? Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bütünün hayrına hiçbir şey olmuyor. Bütünün hayrı deyip bütünde yaşananları takip ediyoruz gördüğünüz gibi. Yani her cümlenin veya yapılan her çalışmanın sonunda bütünün hayrına diyorlar ama ben şu ana kadar bütünü de görmedim, hayrını da görmedim. Çok doğru. Büyük bir parçalanma görüyorum açıkçası. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz, evet. Şimdi konular çok uzun her zaman olduğu gibi. Özellikle New Age özentisi bazı gruplar ülkemizde de çok oluştu. Doğru. Ve şimdi birileri bana mesaj atıyor mesela Instagram'dan filan. Genç bir hanım. Sanıyorum 30 yaşlarında. Büyük bir varlık musallatı şikayetiyle bir başka üstada gitti. Evet. Tedavi olmak amacıyla. Evet. Birkaç psikiyatristi, birkaç psikoloğu dolaşmış, derdine çare bulunamamış. Evet. Ve bu sefer de geleneksel anlamda tedavi uygulayan hocalardan, üstadlardan birine gitmiş. Beni de telefonla aradılar. Dedi ki ben dedi 5-6 sene maji ve büyü eğitimi aldım dedi. Belli bir yerden. Neden böyle bir şey yaptınız dedim. Çünkü ezoterizmi çok merak ediyordum dedi. Ama ezoterizmin farklı yolları var. Yani büyüde gidermeye gerek yok. Ve dedi zaten bazı sıkıntılarım, varlık musallatlarım falan vardı ama dedi bu eğitim süresinde ve aldıktan sonra daha da kötü oldu her şey dedi. Eyvah. Mesela ne gibi dedim ama dedi yani yanlış anlamayın beni dedi. Ben kendi kanımı falan kesip sunmadım dedi. Ne yapmış ya? Bir dakika dedim böyle bir şey mi yapılıyor? Nasıl evet yani? Onun da yapılması lazım dedi. Ama ben yapmadım daha dedi. Tövbe estağfurullah. Şimdi bakın kurbanlardan falan bahsettik birinci bölümde. Tövbe. Demek ki ülkemizde de böyle bir kara büyü maji eğitimi veriliyor bazı yerlerde. Eyvah. Ve de bu eğitimin sonunda herhalde diploma almanız için bayağı ruhunuzu satıyorsunuz ya öyle kanını verip kesip akıtmak ve sunmak. Kime sunulacak? Şeytana sunulacak tabii ki. Eyvah. Ve bu artık normalleştirilmiş. Peki dedim bunu neden yaptınız? Neden kendinizi böyle bir sıkıntının içine soktunuz? Ben de bilmiyorum dedi. Kendini bilmek. Bakın birinci bölümde anlattım. Buyurun. Kendini bilmek. Birinci videoyu izleyin lütfen. Bilinçsizce yapılan işler.
Ve kızcağız diyor ki işte işimi yapamıyorum, bir işte çalışamıyorum, bir ilişki kuramıyorum. Yani bir evlilik hayatım olmuyor. İşte bana yaklaşan insanlar bir süre sonra uzaklaşıyor. Artık nasıl bir durum yaşanıyorsa tabii. Dedim, siz zaten kendi kendine hayatınızın anahtarını okyanusun dibine atmışsınız. Kasanın anahtarını. İşte bundan sonrası iyi oldu. Başka bir problem daha. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Bakın belki de bunu da ilk defa duyacaksınız. Bir başka genç beyefendiyle tanıştım. 30 yaşlarında, 33 yaşlarında. Mesleğinde çok başarılı. Çok güzel kazançları olan, işini çok iyi yapan, evli de bir adam. Genç, 30-33 yaşında. Bunun sıkıntısı ne? İsim vermeyeceğim tabii. Tabii. Yoğun bir şekilde ChatGPT ile uğraşmaya başlamış. Geliyor bomba. Evet. Ama önce işi için kullanmaya başlamış. Hep öyle başlıyor Evet. zaten. Sonrasında ChatGPT ile sohbetlere başlamış. Derin sohbetlere. Ve 48 saat falan hiç ara vermeden konuşuyormuş. Şaka yapıyorsunuz. Bu aklı başında, kariyeri olan, işi gücü yerinde. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ve artık tamamen hayatının kontrolünü ChatGPT'deki sohbetlere göre yönlendirmeye başlamış. Kendini bırakmış artık. Ben şimdi ChatGPT'yi hiç kullanmadım şu ana kadar. İhtiyacım olmadı. Ben de çok tedirginim ChatGPT kullanmadım konusunda. hiç. Ama şunu görüyorum, insanlar sinemaya gideyim mi gitmeyeyim mi diye ona soruyor. Etrafında görüyorum. Dur bakayım sinemaya gideyim mi diye ona soruyor. Eyvah. Yani şimdi siz tarihteki merak ettiğiniz bir olayı veya gelecekle ilgili olayı veya ne bileyim dünya haliyle ilgili bir işleri sorun, tamam. Veya işte yani işinizle ilgili bir şey soracaksınız sorun da. Ama sinemaya gideyim mi gitmeyeyim mi? Bu elbiseyi mi alayım? Otopark yeri bulabilecek miyim diye arkadaşıma nasıl yanıt vereyim mesela? Ya evet, bunu yapanlar şeyler çok. Nasıl mesaj yazayım? Yalnız söylediğiniz boyuta çok önemli bir şey ekleyeceğim. O beyefendinin sonra ne yaptığını merak ediyorum, evet. Ama şimdi Massachusetts'teki bir enstitüde bir araştırma yapılıyor. Büyük ihtimalle. Aynen öyle. Beyin taraması yapılıyor fiziki olarak, evet. MR'la. ChatGPT kullanan bir grup ve hiç kullanmamış bir grup. Dolayısıyla kullanan grupta bilişsel aktivitenin çok azaldığı görülmüş. Yani karar verme mekanizmalarınız, evet. Durmaya başlıyor. Bağlantı kurma mekanizmalarınız durmaya başlıyor. Beyin felcine kadar götürür bu insanı. Evet, bayağı fiziki olarak işte kullanmayan taraf aktivasyonu görüyorsunuz orada. Renklendirmişler de görüntüyü. Diğer taraf daha donuk. Donuk değil mi? Evet beyefendi, ne yaptı? Sonuç olarak bu artık o kadar uç noktaya gitmiş ki o da psikiyatristlere, doktorlara ve psikologlara gitmiş. İlaç kullanmaya başlamış. Yani ağır psikiyatrik ilaçlar vermişler kendisine. Evet. Ve bir teşhis konmuş. Psikiyatriyle ilgili bir teşhis konmuş. Gene de iyi ki de psikiyatriste de gitmiş. Ama yine o da fayda etmemiş. Bu sefer yine o gelenekselci hocaya başvurmuş. Yani iki taraf arasında gidip geliyor. Bu musallata benzer bir şey. Musallat tabii ve bana şunu söyledi, ben dedi ChatGPT'nin yaşayan bir uzaylı olduğuna inanıyorum dedi. Yani o aslında yapay zeka bir uzaylı dedi. Hiç yadırgamıyorum. Evet ve bu tabii kendisine verilen çünkü algı böyle. Çünkü Deccal diyenler de var biliyorsunuz. Var, evet, sisteme. Var, evet. Bu konuştuğum kişinin kendi algısı, bilemem. Bunun dişi kadın bir uzaylı olduğunu düşünüyor. Bilemiyorum artık, ona o şekilde bir bilgi, evet. Vermişler. Ama bakın şimdi bütün bu sıkıntılarımız yetmezmiş gibi bir de elimizin altındaki ChatGPT denilen olay veya yapay zekanın çok fazla kullanılması veya insanların artık kendilerini ona teslim etmeleri de ayrı bir sıkıntı. Şimdi gelelim performans sanatlarına, evet. Ve Abramovich'e. Abramovich zamanında daha yapay zeka yoktu. Yoktu, evet. Şimdi bu kadın İtalya'da gösterilerini sergilemeye başladı. 1974 yılında bir böyle performans sergisi yaptı. Büyük bir alan, büyük bir sergi salonu düşünün. Bunun fotoğrafları da var. Belki o zaman video yoktu, filme çekilmiştir. Dedi ki gelenlere işte sanatçılar, sanat eleştirmenleri veya efendim işte onun sanatını beğenenler, bana burada her istediğinizi yapabilirsiniz dedi. Yani fiziksel olarak bana saldırabilirsiniz, üzerime tükürebilirsiniz, affedersiniz idrarınızı üzerime yapabilirsiniz, beni tekmeleyebilirsiniz, hatta bir silah var, gerçek silah, bununla beni vurabilirsiniz.
işte bana tokat atabilirsiniz, başımdan aşağı su dökebilirsiniz falan falan gibi böyle serbest. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Ve belirli bir noktaya kadar insanlar fiziksel olarak müdahalelerde bulundular Marina Abramović'e. Mesela üzerine bıçakla kazıdılar, şekiller yaptılar derisine, kanatarak, kan akıtaraktan. Allah Allah. İşte başından aşağı su döktüler, üstünü başını çıkarttılar, kıyafetlerini çıkarttılar, ittiler, kalktılar, bir şeyler yapıldı. Şimdi bunun ne kadarı sanat, ne kadarı performans? Ya bu nasıl bir sanat yani? Neyse. Bilemiyorum. Ve bundan insan ne alır? Yani sanatı gördüğünüz zaman, izlediğiniz zaman bunu eve de Ruha götüremez. dokunması gerekmiyor mu yani bir de? Evet. Yani bunu eve götüremezsiniz. Eve de O da ayrı. götüremezsiniz. Götürmeyelim de zaten. Götürmeyelim de zaten. Ve sonra tabii olay burada sonuçlanmadı. 3 kişiden bahsedeceğim. Bu kişilerden biri başından aşağı su dökmüştü. Adam iş makinesine sıkışarak öldü. bir sene sonra filan. Kazadır diyelim. Bir başkası sadece öpmüştü yanağından. O kadarına cesaret edebilmişti. Bir gazeteci trafik kazasında öldü. Eyvah. Ondan sonra işte başka biri bir şey yapan gene o da bir şekilde bir kazada öldü. Böyle 3 kişi bildiğimiz kadarıyla ya ona müdahale edenlerden sıkıntılı şekilde öldüler. Boğuldu biri hatta. Hatta pardon. Başından aşağı su döken boğularak öldü. Tamam. Kara büyüyle uğraştığını unutmayın. Bu sanat. Evet. Yani kendine sanatçı diyen işte. Evet. Performans. Sonrasında 2000'li yıllara gelindiğinde bir gazeteci bu olayı araştırmak istedi. O da kanserden öldü. Bulaşmamak lazım. Marina Abramović'in sergisi de birkaç sene önce İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Birkaç sene önce geldi performanslar. Bu değil, başka bir şey. Sonrasında biz Marina Abramović'i aslında yine yaklaşık bir 15 sene önce olabilir. New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde böyle karşılıklı oturum vardı. Hatırlıyor musunuz? Masada oturuyor. Hiç konuşmadan karşısında da biri oturuyor. O da hiç konuşmuyor. Birbirlerine bakıyorlar. Bu da bir performans sanatıydı. Evet, değişik bir şey. Hatta eski sevgilisi geldi falan oturdu. Sonra o adam da öldü. Neyse o olaydan sonra. Dokunan yanıyor. Evet. Ve orada Marina Abramović uzun kırmızı bir kıyafet giymişti. Kırmızı bir elbise giymişti. Bu da yine eski ahitteki kırmızılı kadın. Yani mahşerin Babil kraliçesini temsil ediyor kırmızı kıyafet. Kadın kırmızı giydiği zaman. Yani kadın kırmızı elbiseyi giydiği zaman. Falan. Şimdi bu arada Marina Abramović'in arada yaptığı bir takım gösteriler ortaya çıktı. Yine böyle büyük bir sergi salonu gibi veya hangar gibi bir yer var. Duvara kırmızıyla yazılar yazılmış, bir takım yazılar var. Ve bir kovanın içinden kırmızı bir şey alıp duvarlara boşaltıyor. Domuz kanı. Allah Allah. Orada da bir çocuk maketi Bayağı var. kadın açık açık büyü yapıyor. Tabii canım. Daha sonrasında zaten onun eserleriyle veya çalışmalarıyla ilgili kullandığı kapak resimleri, posterlere falan bakacaksanız mutlaka zarar görmüş çocuklar vardır. Çünkü bütün bunlar aynı grup. Yani Epstein'ler, Epstein'e bağlayın. Marina Abramović hepsi aynı kulübün üyeleridir. Korkunç. Ve Marina Abramović'in bugün ön planda olan Hillary Clinton'un ekibindeki bazı politikacılarla yazışmaları vardır. E-mailler ortaya çıktı. O da WikiLeaks'te ortaya çıkmıştı aslında. WikiLeaks zamanında. Yani bakın kaç sene önce, 20 sene önce. Hatta şöyle diyor, arka bahçede Molok'a bir kurban vereceğim diye bir cümle var. Şimdi diyeceksiniz Baal, Molok aynı şey. Baal ve Molok aynı şey. Diyeceksiniz ki birbirlerine şaka yapmışlardır ama şakadan da geçilmiyor e-mailler yani. Hepsi mi şaka bunların? Değil. Bir an işte hücreleri konuşuyorlar birbirleriyle. Evet. Kendi aralarındaki yazışmalarda bunlar hep ortaya çıkıyor. İşte şu anda da gündemde olan ve şunu söylüyor mesela Marina Abramović diyor ki bizim bu yaptıklarımızı eğer evinizdeki tapınakta yaparsanız kara büyü ayinidir. Bir sergi salonunda yaparsanız modern sanattır. Şimdi dediğim gibi performans sanatlarına da sızdı bu konu. Yani sadece Hollywood filmlerinde veya müzikte veya rock müzikte veya heavy metalde falan değil. Artık sanatçı olarak ön plana çıkan ve çıkartılan ve çok büyük paralar kazanan yani kırmızı domuz kanını duvarlara boca etmeniz nasıl bir sanattır bilemiyorum. Bunu zaten mezbahalardaki işçiler her gün yapıyor. Doğru. Bir şekilde. Doğru. Yani bayağı herkesin gözü önünde performans sanatı diye kara büyücülüğü şey yapmış. Yani sergilemiş. Olay tabii yine 1960'lara götüreceğim sizi. Ünlü Beatles grubu herkes çok sever Beatles grubunu, bayılırlar. Evet. Beatles grubu
Tavistock Enstitüsü tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. O yani o da yine Tavistock Enstitüsü de toplum mühendisliği yapar. İnsanları işte bir bölümü bilimsel açıdan, bir bölümü inançsal açıdan, metafiziksel açıdan New Age'i de kullanarak, hatta UFO'ları da kullanarak insanların görüşlerini, moda akımlarını, inançlarını yönlendirmek ve ön planda bir sahne vardır, ön planda bir müzik grubu vardır ama onların müzik tınıları, besteleri veya efendim yarattıkları frekans ve plak kapaklarındaki resimlerle başka şeyler yapılır. Maalesef ve maalesef Beatles'ın beni dehşete düşüren bir plak kapağı vardır. Oyuncak bebekler parçalanmıştır. Kolları, bacakları kopartılmıştır. Hatırladım, onu koyalım ve buraya. Etler vardır. Et parçaları vardır. Yani tamam. Olay Epstein daha çocuktu bu olaylar başladığında. Bu bir ağ belli ki. Bu bir ağ tabii ki. Bu kült çok eskilere dayanıyor ve bunu sürdürüyorlar. Yani işte ak tarafı mı seçeceksiniz? Kara tarafı mı seçeceksiniz? Size kalmış. Kara taraf kendini gösteriyor. Ben bu konuları araştıran biri olarak ve 35 senelikte bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı koruyun. Lütfen çocuklarınıza çok sahip çıkın ve kontrollü anne babalar olun. Bu çok önemli. Yani ne izleyeceğine, ne dinleyeceğine. Hatta kiminle arkadaşlık edeceğine, izleyeceğini çok önemli de tabii. Kiminle arkadaşlık edeceğine. Bakın bir taraftan da daha 2 gün önce 17 yaşındaki bir lise öğrencisi öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Maalesef. Daha burnumuzun dibinde, yani Beatles'ı boş verin. Doğru. İşte Tavistock Enstitüsü'nü de boş verin. Daha burada yeni oldu. Doğru. Çocuğun çocuğu öldürdüğü vakalar var. Arka arkaya gelen vakalar var. O nedenle çocuklara çok aşırı bir özen ama baskı yapmadan göstermek gerekiyor. Burada da iş anne babalara, ebeveynlere ve yine eğitimcilere ve pedagoglara düşüyor. Yani bunun artık ruhsallıktan filan değil de eğitimle ilgisi var. Peki. Ay çok soracağım soru var ama 2 saate evet geldi yani bitiyor, 2 videoyla birlikte. Bu 2. videomuzda efendim lütfen birincisini de izleyin. İnanılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetinize. Yine aslında söylemek istediğim birkaç şey daha var. Lütfen söyleyin, ekleyin ama bir şey rica edeceğim. 1. Anlatmak isterseniz siz bir tarot araştırmacısınız aynı zamanda. Evet. Bir gün ne olur onu konuşalım. Tabii tarotla ilgili bir bölüm biraz yapalım. Bunun derinliğine inelim. Kitabınız yeni çıktı. Yani peki UFO'larla ilgili bir şeyler açıklanırsa hakikaten bu bütün dünya için, bizim için ne demek? Bir bölümde öyle yapalım, olur mu? Çünkü Temmuz ayı diye böyle bir şeyler konuşuluyor, Trump'ın o emri verdiği işte açıklamanın yapılacağı zaman. Ama şöyle de bir şey var. Başkan Trump devlet kanadına emir verdi. Yani devlet kurumlarına emir verdi. Fakat bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel uzay araştırma cemiyetleri ve grupları var, şirketleri var. Evet. Onlar bilgi vermek istemiyorlar. Yani, onları da konuşalım ne olur. Onlar dosyaları saklarlarsa o zaman yine nasıl tam olacak? Bir açılma, tam bir bilgilendirme olmayacaktır. Ya da bunu nasıl kullanabilirler? Tamam, evet. Ona da ayrı bir bölüm yapalım ama burası için eklemek istediklerinizi rica edeyim. Burası için şunu eklemek istiyorum. Çocukların korunması çok önemli. Genç zihinlerin temiz ve berrak kalması çok önemli. Bu da doğru eğitimle anne karnında başlıyor diyorum ben. Bir de şu var, bana hep derler ki işte hani sizin hayatta görüş açınız nedir? Ben şunu söylemek istiyorum. Hayatta hiç kimseden hiçbir şey bekleme. Ah, çok güzel. Ama herkesten her şeyi bekle. Bu da çok güzel, doğru. Hiç kimseden hiçbir şey bekleme ama herkesten her şeyi bekle. Dolayısıyla uyanık ol. Yani tedbirli ol. Özet bu. Kendini bil, kendini koru. Video esnasında, yayın esnasında imzamı da kaptım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz gerçekten çok seviyorum. Sağ olunuz. Yine şekilde bekliyorum. 2 başlığı belirledik bile. Çok görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Görüşmek en büyük teşekkürümüz tabii ki size. Hatırlatayım, 1. videoyu, 1. bölümü de izleyin lütfen. Bu videoya da beğeni bırakırsanız mutlu oluruz. Kanalı takip olun. Yorumlarınızı, sorularınızı iletin. Ben hepsini izliyorum, takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.